Merhaba araştıran insanlar. Medusa, Yunan mitolojisinde geçen yılan başlı ve bakanları taşa çeviren efsanevi bir yaratık. Ancak bu efsaneye ilham kaynağı olan yaratık İstanbul'da yere batan sarnıcının sırlarla dolu derinliklerinde Abdülhamit Han tarafından bulundu. Bulunduktan sonra ise bu varlığın başına neler geldiğini belgeleriyle videonun devamında sizlerle. Üzerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli dişi bir canavar. Gorgon kardeşlerin tek ölümlü olanıdır. Bu yüzden insanların kahramanı Perseus tarafından öldürülebilmiştir. Perseus, Grea'nın ona verdiği ayna ile Medusa'ya bakabilmiş ve böylece kafasını taşa dönüştürmeden kesebilmiştir. Bazı kaynaklar ise Hermes'in ona verdiği orak ve Athena'nın verdiği ayna ya da kalkan ile onu öldürdüğünü söyler. Sağ taraftaki kanı zehirlidir. Medusa'nın heykelleri vardır. Dev mermer sütunlar, birkaç mermer sütun üzerinde Medusa'nın kabartma taş üzerinde işlenmiş yüzü ve saçları yılanlı hali ve buna benzer figürler. Ayrıca sarnıçtaki ters Medusa başından garip bir titreşim yayılmaktadır. Bunlara ek olarak Medusa ile ilgili bilgiler yere batan sarnıcının tanıtım kitapçığında da yer almaktadır. Peki bunun Osmanlı ile ilişkisi nedir? Yıl 1456. Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna Venedik'ten İtalyan asıllı bir heyet gelir. Sultana sunmak üzere birçok değerli hediyeler vardır yanlarında. Araya hatırlı kişileri elçileri aracı yaparak Fatih Sultan Mehmet ile ısrarla görüşme talep ederler. Padişah gelen bu heyeti onca rica ve minnete rağmen huzuruna kabul etmez. Elçilerle görüşmesi için Vezir-i Azam'ı görevlendirir. Venedik'ten gelen bu heyet çaresiz Vezir-i Azam ile görüşürler. Görüşmenin konusu Sultanahmet'te bulunan yere batan sarnıcı ve içinde bulunan hazine ile ilgilidir. Konu oldukça ilgi çekicidir. Hazineden bahseden heyet Vezir-i Azam'a hazinenin yerini söylemez. Hazinenin yerini söylemek için şu şartı öne sürerler. Hazinenin yerini sadece padişaha söyleyeceklerdir. Bunun için tekrar padişahtan görüşme talebinde bulunurlar. Vezir-i Azam heyet ile aralarında geçen konuşmaları padişaha aktarır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın siyasi dehası bilinmektedir. Bu işin içinde bir iş olabilir diyerek heyetten bir temsilciyle görüşmeyi kabul eder. Belirlenen tarihte seçilen temsilci Fatih'in huzuruna çıkar ve şunları anlatır. Yerebatan Sarnıcı diye bilinen mekanın içerisinde bir hazine vardır. Hazine denilen şey altın, gümüş, mücevher gibi maddi değeri olan şeyler değildir. Hazine özel yapılmış bir lahit ve lahtin içindeki cesettir. Bu lahit ve içindeki ceset Venedikli elçiye göre hazine değerindedir. Cesedin ise Medusa diye adlandırılan efsanevi kişiye ait olduğu belirtilir. Bu ceset mumyalanmış haldedir. Medusa diye tabir edilen saçları yılan başı ile yaratığı andıran bir şekildedir. Fatih Sultan Mehmet Han'dan talepleri ise kendileri için çok önemli olan bu lahti ve içindeki cesedi gelen bu heyete vermeleridir. Bu lahtin ve içindeki cesedin kendilerine verilmesi karşılığında Fatih'e birçok şey önerdikleri bilinmektedir. Venedik'ten gelen bu heyetin Hristiyanlarla bir alakası yoktur. Bu gizemli tarikat, tapınak şövalyelerinin devamı olan Gülhaç örgütüne hizmet etmektedir. Fatih dönemiyle alakalı bundan sonrası hakkında pek fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in bu lahtin çıkarılıp çıkarılmamasına izin verip vermediğine dair sır bilgiler Abdülhamit Han'a kadar ulaşır. Sultan Abdülhamit Han bu eski kayıtları büyük bir ilgiyle takip eder ve işin ehillerine de bu kayıtları inceletir. Abdülhamit Han'ın bu işte ilgilenerek takip etmesi Medusa ile ilgili olarak tarihi yanlışların önüne geçilmesini sağlamıştır. Sultanın uzak görüşlülüğü sayesinde maksatlı olarak çarpıtılan bazı bilgilerin doğru bir şekilde günümüze kadar ulaşması temin edilmiştir. Sultan Abdülhamit Han'ın gizemli olaylara, sırlı hikayelere olan ilgisi bilinmektedir. Sherlock Holmes'un hikayelerini İngilizceden Osmanlıca'ya çevirdiği, okuduğu ve kütüphanesine koyduğu, yine Homeros'un İlayda ve Odisea isimli eserlerinde aynı şekilde çevirtip okuduğu bilinmektedir. Abdülhamit Han'ın Medusa ile ilgilenmesinin sebebi sultana bu konu ile ilgili olarak yine birkaç elçinin geldiği, vezirlerine Yerebatan Sarnıcı'ndaki hazine ile ilgili bir şeyler fısıldamaları hasebiyle artmıştır. Abdülhamit Han, Devlet-i Aliye'nin bunca işi arasında bu konuyu da ihmal etmemiş, görevlendirdiği birkaç kişiyle bu konunun iyice araştırılmasını sağlamıştır. Medusa ile ilgili olarak gelen heyetle sultanın vazife verdiği görevler temasa geçmiş, edinilen bilgiler padişaha rapor edilmiştir. Araştırma neticesinde gelen kişilerin kimlikleri ve İtalyan bir Mason locası adına geldiklerini öğrenen Sultan Abdülhamit Han, bu heyetin taleplerini geri çevirmiş ve heyetten aktarılan bilgiler doğrultusunda da lahti çıkartmaya karar vermiştir. Abdülhamit Han'ın görevlendirdiği bir heyet, Medusa ile ilgili çalışmaya başlamış, bu ekibe Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın en seçkin üyeleri de eşlik etmiştir. Uzun uğraşlar sonucunda Yerebatan Sarnıcı'nın bugün kapanan dehlizlerinde söz konusu lahit bulunmuştur. Burada size kısa bir not aktarmakta fayda var. Bugünkü Yerebatan Sarnıcı birçok dehlizlere sahiptir.
Bir ucu Halice, bir ucu Ayasofya'ya, hatta binbir direk sarnıcı ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Günümüze gelene kadar dehlizlere duvarlar çekilmiş, ağızları kapatılmış, birçok sırrı da örtülmüştür. Hatırlanacağı gibi yakın bir tarihte Ayasofya'nın sırrı ortaya çıktı diye büyük bir hengame kopmuş ve bu olay medyada geniş yankı bulmuştu. Bu dehlizlerden birine girilmiş ve çekimler yapılmıştı. Bir grup arkeolog ve bilim adamı eşliğinde yapılan bu çalışmalar neticesinde Ayasofya'nın 150-200 metre altındaki derinliklerde su kuyularının bulunduğu, İstanbul'un işgal edildiği dönemde İngiliz askerlerinin bu kuyulara girip öldükleri anlaşılmıştır. Ölen askerlerin eşyaları da teşhir edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde dehlizlerin nerelere kadar gittiği bilinmiyor. Bu konuda yapılan çalışmalar ne aşamada bilmiyoruz. Acaba yapılan bu çalışmaların Medusa'nın Lahti ile alakası var mı bilmiyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde İstanbul'un röntgeni çekilmiştir. Bu çekimler neticesinde bugünkü Çemberli Taş'ın alt kısımlarında yere batan sarnıcı gibi bir yapının olduğu tespit edilmiştir. Sarnıcın korunması ile ilgili medyada son zamanlarda birçok haber çıkmaktadır. Sarnıcı korumaya almak için üzerindeki bazı yerlerin kapatılacağı söylenmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Dünya Bankası'nda finans ayırdığı bilinmektedir. Acaba bu bölgeye olan ilgi nedendir? Biz yine konumuza dönelim. Abdülhamit Han'ın araştırmaları netice vermiş ve lahit bulunmuştu. Abdülhamit Han, lahti bizzat yerinde görmüş, tonlarca ağırlıktaki bu lahtin kapağı indirilmiş, lahtin içinde görenleri dehşete düşüren bir yaratık görülmüştür. İnsan başına benzeyen kıvrımlı kıvrımlı dev bir yılan gibi mumyalanmış, ancak bozulmaya başlamış olan bu yaratığı orada bulunan çok az kişi görmüş ve onu görenler hayretler içerisinde kalmışlardır. Abdülhamit Han bir fermanla lahtin derhal korunmaya alınmasını, görülen bu lahtin ve içindeki yaratığın kimseye anlatılmamasını emretmiştir. Sultan Abdülhamit bu konuyla ilgili olarak ne yapacaklarına dair istişare etmek için derin ehli ulema ve gönül gözü açık kişilerle çok gizli bir toplantı yapmıştır. Yapılan toplantı neticesinde ortaya birçok görüş atılmasına rağmen şu görüş ağırlık kazanmıştır. Lahit ve içindeki ceset halkta çeşitli fitnelere sebep olunmaması için gizlenecektir. Ancak Abdülhamit Han'ın bu konuyla alakalı bir tereddütü vardır. Bu lahti tekrar saklarlarsa lahtin sırrını bilen şer güçler ona büyük bir önem atfederler. Bu lahtin yerini tekrar öğrenebilirler mi? Ertesi sabah ayrı bir heyetle konuyu istişare eden Sultan Abdülhamit Han yine zekice bir karar vermiştir. Lahit gün ışığına çıkarılacak ancak içerisindeki ceset saklanacaktır. Sultan Abdülhamit bu cesedin neye ait olduğunu merak etmiş ve öğrenmek istemişti. Bu ceset neye ait olabilirdi? Bunun için yurt dışından ünlü bir biyolog bilim adamı getirildi. Cesedi bu bilim adamına gösterdiler. Cesedi gören bilim adamı dehşete düştü. Getirilen bu bilim adamı incelemesinin neticesini padişaha sundu. Rapordaki şu ibareler oldukça dikkat çekiciydi. Bu bozulmaya başlamış olan dev görünümlü insan başına benzeyen yılan gibi kıvrılmış bu yaratık muhtemelen dinozor çağından kalan dev bir yılan veya dinozora benzeyen bir yaratıktı. Bozulmaya başlamış olan bu mumya insan başını andırdığı için mi insan denmekteydi? Acaba bu cesedi halk görseydi ne derdi? Belki de dev bir ejderha diye adlandırılacaktı. En ilginç olanı ise o lahtin orada olduğunu ve lahtin sırrını bilen birilerinin asırlarca orada ayin yapmalarıdır. Fatih dönemi Osmanlı arşivlerinde bir kayıtta bu konuyla ilgili şöyle bir belgeye rastlanmaktadır. Bir çingene çocuğu oyun oynarken dehlizlerden birine girmiş ve çıkamamış. Cesedi gördükten sonra o da sırra vakıf olmuş. Dışarı çıktıktan sonra tüm İstanbul halkına ben Şahmeran'ı gördüm demesiyle ve bu söylentinin yayılmasıyla olayın boyutu başka bir yöne kaymıştır. Abdülhamit dönemine dönecek olursak tonlarca ağırlıktaki bu lahti devrin en güçlü hamal ve tulumbacıları urganlarla binbir güçlükte gün yüzüne çıkarmışlar. Bugünkü Fatih Camii'nin avlusuna götürüp halka kısa bir süreliğine teşhir etmişlerdir. Sultan Abdülhamit Han'ın emriyle lahtin resmi çekilmiş ve devrin gazetelerinde yayınlanmıştır. İşte o dönemde yayınlanan resimli gazetede çıkan bu belgeyi şu anda ekranda görüyorsunuz. Lahtin yayınlandığı bu gazete daha sonra bilinmeyen bir güç tarafından o dönemde toplatılmış, geride kalan nüshaları ise örtbas edilip farklı hikayeler anlatılarak konu özünden saptırılmıştır. Fatih Camii'ndeki teşhirden sonra lahit oradan alınıp Molla Fenari İsa Camii'nin yanında bulunan kraliçe mezarlarının yanında bir yere konulmuş. Bundan sonra da lahit buradan yok olmuştur. Lahtin peşine birçok yabancının düştüğü bilinmektedir. İsteyen Molla Fenari Camii'nin tarihini araştırabilir. Buraya kadar olan kısmı Oktan Keneş'in araştırmalarından derleyerek sizlere sundum. Ancak anlatılanlar neticesinde pek çok soru ortaya çıktı. Bu yaratığı isteyen örgüt kimdir? Dönemin medyasına müdahale ederek gazete nüshalarını ortadan kim kaldırtmıştır? Koca lahit nereye kaybolmuştur ve şu anda nerededir? Yaratığı inceleyen bilim adamı kimdir ve bir kayıt tutmuş mudur? En önemli soruysa mumyalanmış olan bu yaratık şu anda halen duruyor mudur? Eğer duruyorsa
nerede ve kimin elindedir? Yaşanan bu Medusa hadisesiyle alakalı bilgi, olay tarihinin eski olması ve bazı örgütlenmelerce saklanması istendiği için gerçekten de çok azdır. Ancak yine de eldeki bilgi ve belgelerin tamamına bakarak bir sonuca varabilmek mümkündür. Videonun bu kısmında aklımıza takılan sorulara belgelerle cevap verip sır perdesini aralayacağız. Cesedi ve Lahti isteyen örgüt, kendilerini Gülhaç örgütünün mirasçısı kabul eden İtalya'da ayrılıkçı bir mason locasıdır. Locanın büyük üstadı, zengin bir sanayici olan Alberto Francesco Agustin tarafından Medusa'nın ele geçirilmesi amacıyla dönemin ünlü Türk masonlarından Bahattin Şakir görevlendirilmiştir. Bahattin Şakir, Osmanlı locasında 32. derecede masondur ve sıkı bir Abdülhamit düşmanıdır. Şakir'in Almanya'nın Mannheim şehrinde yaşayan ikinci kuşaktan torunu, dedesinin aldığı notlar ve yazdığı bazı mektuplardan derleyerek ilettiği bilgiler olayın üzerindeki sır perdesini aralamaktadır. O dönemde Abdülhamit Han'ın akılcı stratejisi yüzünden Şakir amacına bir türlü ulaşamamıştır. Laik Molla Fenari Camii'nin avlusuna getirilince gece vakti Bahattin Şakir'in adamları tarafından bölgenin zaptiye komiserine de rüşvet verilmek suretiyle çalınarak önce Büyükada'da Erzurumlu Aram Efendi isimli bir başka masonun yazlık köşküne, daha sonra da İstanbul'a ticaret amacıyla gelen bir İtalyan gemisiyle İtalya'ya gönderilmiştir. Muhtemelen Laik halen İtalya'da faaliyet gösteren locanın elinde bulunmaktadır. Abdülhamid'in cesedi incelettiği kişi ise Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülü sahibi bakteriyoloji biliminin kurucusu ünlü Alman biyolog Robert Koch'tur. Koch, inceleme amacıyla cesetten parçalar almış ve detaylı günlükler tutmuştur. Ölümünün ardından muhtemelen bu notlar ve ceset parçaları da Mason locasının eline geçmiştir. Bu hususta işaretler olmasına rağmen çok net bilgiler yoktur. Bahattin Şakir'in Büyük Üstad Alberto Francesco Agustin'e ithafen Lahti çaldıktan hemen sonra kendi antetli kağıdıyla İngilizce olarak yazdığı mektupta olayları açıkça ifade etmektedir. Mektubun orijinali halen torununda bulunmaktadır. Şu anda ekranda gördüğünüz orijinal mektubun görüntüsüdür. Mektupta ise tam olarak yazanlar şunlardır. Yüce Üstad Hazretleri, Tanrı biliyor ki önemli vazifemi yerine getirmek için bir senedir gece gündüz demeksizin çalıştım. Nitekim saraydaki Kızıl Abdülhamid'in nasıl bir melun olduğu hepinizce malumunuz. Diğer hadiselerde de olduğu gibi bu hadisede de amacımızı engellemek adına elinden gelen çabayı sarf etmektedir. Zira bu melun sultan teşkilatlarını kullanmak suretiyle her ne kadar bizi tam bir gaflete düşürmeyi arzu etmişse de tam manasıyla muvaffak olamamıştır. Tabutu gazetelerde boş şekilde teşhir ederek hem ahalinin merakının abes olduğunu anlatmış hem de kendisini bila teminat altına acuz eylemiştir. Siz yüce ekselanslarını da tam manasıyla çileden çıkartan bu cürret-i teşebbüsün ardından gazetelerin tüm nüshalarını cem etmek ve bertaraf etmek için cemiyetimiz 2 köşk baha altın harcamıştır. En nihayetinde tabutun bulunduğu Molla Fenari Camii mıntıkasına bakan zaptiye komiserine abat miktarda altın vererek acuz eyledik. Bir vapur yardımıyla gece vakti Erzurumlu Aram Efendi'nin Büyükada'daki yazlık köşkünün tenha bir kısmına derc eylemeye muktedir olduk. Lakin tabutun içerisindeki kutsal varlıktan ne bir iz ne de bir nişane yoktur. Bu hususta size acizane tavsiyem Melun Sultan'ın Almanya'dan getirtip cemiyetimizin kutsal sırrını incelettiği Dr. Robert Koch ile görüşmeniz olacaktır. Tabutu İtalya'ya ne zaman nakil edeceğimizi bize telgraf ile söyleyiniz lütfen. Malumunuz üzere İstanbul'dan nakil yapacak Türk gemisi bulmak hayli zordur. Bu yüzden İtalya'dan ticaret maksadıyla gelen gemilerle tabutu nakil etmek daha zahmetsiz olacaktır. Lakin bu gemiler de öyle her istenildiği vakit İstanbul rıhtımlarında bulunamamaktadır. Bu sebeple gerekli nakil zamanını bize bildirirken bu müddette dikkate almanızı arz eylerim. Aciz kulunuz Bahattin Şakir. Bahattin Şakir tıbbiye mektebini bitirmiş, iyi derecede İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça bilen bir doktordu. Ayrıca 2. Meşrutiyet döneminde mebusluk yapmış, Türk Adli Tıp Kurumu'nun kuruculuğunun yanı sıra Teşkilat-ı Mahsusan'ın da kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. İttihat ve Terakki üyesidir. Osmanlı hükümeti tarafından 14 Mayıs 1915'te çıkarılan Teşhir Kanunu uygulama görevi Teşkilat-ı Mahsusa örgütüne verilmişti. Teşkilatın bölüm şefi Bahattin Şakir, 1910'daki Jön Türk Kongresi'nde Ermeni tehcirini gündeme getiren ilk kişiydi. Kanunun çıkmasından sonra tehciri planlayıp uygulayan asıl kişi oldu. Ancak birçok konuda sarayın tasvip etmediği örgütlenmelerin içerisinde bulunduğu için birkaç defa tutuklanmış, Mondros mütarekesinden sonra Nemrut Mustafa Divanı adıyla anılan mahkeme tarafından gıyabında yargılanarak savaş çıkartmak ve Ermeni katliamı nedeniyle idama mahkum edildi. 2 Kasım 1918'de Enver Paşa ve Talat Paşa ile birlikte Alman savaş gemisiyle Sivastopol üzerinden Berlin'e kaçmıştır.
Yine ünlü Türk masonlarından İbrahim Temo ve Abdülhamid'i devrildiğini bildiren heyette yer alan Dönme Emanuel Karasu'nun samimi dostu, aynı zamanda bağlı bulundukları mason locasından da loca arkadaşıydılar. 17 Nisan 1922'de bir suikast sonucu Berlin'de öldürülmüştür. Ancak bu tarihe kadar zaman zaman bağlı bulunduğu locadan ve diğer masonlardan Lahitle ve Medusa ile ilgili bilgi almış ve bu bilgilere de notlarında kısa kısa yer vermiştir. Ayrıca ekranda gördüğünüz Lahtin nakledildikten sonra İtalya'da çekilmiş elimizdeki son fotoğrafı da yine şahsi notları arasından çıkmıştır. Makul bir görüş yürütmek gerekirse Abdülhamit Han'ın tahttan inmeden önce cesedi imha ettirmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Yine de incelemeyi gerçekleştiren Dr. Robert Koch'un elinde cesedin parçaları olduğu bilinmektedir ve muhtemelen bu parçalar günümüzde bahse konu örgütün elindedir ve yine teknolojik gelişmeler kullanılarak parçalara DNA ve benzeri testlerinin yaptırılmakta olduğunu da tahmin etmek güç değildir. Ancak ne yazık ki bu konuya dair elimizde bir bilgi veya belge bulunmamaktadır. Bahattin Şakir'in torunu da dedesinden kalan bu ve birçok başka önemli olaya ışık tutacak daha detaylı notlar da vardır. Ancak kendisi kişisel güvenliğini gerekçe göstererek daha fazla bilgi vermeyi reddetmiştir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.